Hollanda vatandaşı olmanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Bu videoda iki şeyi öğreneceksiniz. 1. Hollanda vatandaşı olmanın avantajları ve dezavantajları. 2. Hollanda'da çifte vatandaşlık var mı? Varsa da nasıl alınır? Hollanda vatandaşlığı alırsanız size ne faydası olacak? Bir kere artık yabancı uyruklu olmayacaksınız. Resmi olarak Hollanda vatandaşı olarak tanınacak ve Hollanda pasaportu için başvurabileceksiniz. Oturum kartına gerek kalmayacak. Oturum kartı için gereken şartları da karşılamanız gerekmeyecek. Daha uzun sürelerde Hollanda dışında kalabileceksiniz. Tüm Hollanda seçimlerinde oy kullanabileceksiniz. Avrupa Birliği vatandaşı olacaksınız. Avrupa seçimlerinde oy kullanabilir, başka bir Avrupa Birliği ülkesine kolayca taşınabilirsiniz. Yalnızca Hollanda vatandaşlarının olabildiği bazı meslekler var. Artık onları da olabilirsiniz. Bunlar arasında belediye başkanı, polis memuru, asker ve yargıdaki herhangi bir görev geliyor. Aslında Hollanda vatandaşı olmanın pek bir dezavantajı yok. Fakat şunları bilmekte fayda var. Hollanda vatandaşlığına başvuru süreci oturum kartı çıkarmaya göre daha masraflı. Vatandaşlığa kabul bir kişi için 945 euro. Yaşa ve kişinin durumuna göre değişebiliyor. Fiyat bilgisinin yer aldığı linki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Büyük ihtimalle mevcut vatandaşlığınızdan çıkmanız gerekecek. Hollanda'da eskisi gibi çifte vatandaşlık hakkı doğrudan verilmiyor. Türkiye vatandaşlığından izinle çıktığınızda size bir mavi kart veriliyor. Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde şöyle diyor. Doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesinde belirtilen alt soyları, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesinde belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Aslında Türk vatandaşlarına tanınan birçok haktan yararlanmaya devam ediyorsunuz. Yabancılar kütüğüne değil, mavi kartlılar kütüğüne aktarılıyorsunuz. Hatta mavi kartı alınca Türk vatandaşı olarak yurt dışında yaşadığınız süreleri borçlanarak emekli olabilirsiniz. Ancak vatandaşlıktan çıktıktan sonra geçen zaman emeklilik süresi hesabına dahil olmuyor. Ayrıca yurt dışından alınan otomobillere Türkiye Cumhuriyeti plakası takıp ülke içinde kullanabilirsiniz. Geçici ithalat rejimi kapsamında da vergisiz geçici araç ithal edebilirsiniz. Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici ya da sözleşmeli olarak çalışabilir, Türkiye'de doktorluk ya da avukatlık gibi meslekleri yapabilirsiniz. Mavi kartın herhangi bir son geçerlilik tarihi bulunmuyor. Aldıktan sonra kaybetmediğiniz sürece yenilemenize gerek yok. Bunların yanında seçme ve seçilme hakkı, askerlik yapma yükümlülüğü, muafen araç ve ev eşyası ithal etme hakkı, kadrolu olarak sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunma haklarınızdan vazgeçmeniz gerekiyor. Mavi kart alabilmek için doğduğunuzda anne ya da babanızdan en az birisinin Türk vatandaşı olması ya da Türkiye'de doğup anne babanızdan vatandaşlık almamış olmanız gerekiyor. Hadi diyelim ki çifte vatandaşlık alma hakkınız var. Bilmeniz gerekiyor ki farklı ülkelerin hak ve yükümlülükleri birbiriyle çatışabiliyor. Mesela askerlik konusu bunlardan biri. Çifte vatandaş olduğunuzda Türkiye'deki askerliğinizi dövizli askerlik yaparak tamamlayabiliyorsunuz. Eğer Türkiye'deki askerliğinizi yapmadıysanız ve benim gibi tecilliyseniz 35 yaşına kadar Hollanda vatandaşlığına geçtiğinizde, yani Türk vatandaşlığından çıktığınızda dövizli askerlik yapmanıza da gerek kalmıyor. Fakat çifte vatandaş olarak kalacaksanız dövizli askerlik yapmanız bekleniyor. Hollanda Savunma Bakanlığı bu durumdaki kişilere 6.000 euroya kadar kredi veriyor. Ancak PVV partisi kaldırılmasını istiyor ve bu konu seneler önce Hollanda Meclisi'nde tartışıldı. Hatta çoğunluk tarafından da desteklendi. Gelelim çifte vatandaşlık mevzusuna. Hollanda İstatistik Kurumu'na göre Hollanda'da 290.000 Türk ve Hollanda çifte vatandaşı var. Ülkede yaşayan toplam Türkiye kökenli nüfusun 480.000 olduğunu düşündüğümüzde bu gayet yüksek bir rakam. Hollanda'ya her sene 8.000 ila 18.000 arasında kişi aile birleşimi çerçevesinde geliyor. Yani çifte vatandaş olmayan ama bir süre sonra çifte vatandaşlık hakkına sahip olabilecek insan sayısı da zamanla artıyor. Çifte vatandaş olmanın bazı dolaylı yolları var. Birincisi çifte vatandaşlığın opsiyon edilebilmesi. Hollanda'da doğmuş bir Türk çocuğu 18 yaşına geldiğinde opsiyon modeli kapsamında çifte vatandaş olabiliyor. Ayrıca 65 yaşına gelmiş Türk vatandaşları da herhangi bir dil şartı olmaksızın çifte vatandaşlık alabiliyor. Bir de sonradan vatandaşlık alma yoluyla çifte vatandaşlığa sahip olunan bazı durumlar var. Hollanda'da 5 yıl yasal yollarla ikamet ettiyseniz, dil ve uyum şartını yerine getirmişseniz, geliriniz varsa ve sabıkanız yoksa Hollanda vatandaşlığına başvurabiliyorsunuz. Bu durumda normalde Türk vatandaşlığından çıkmanız gerekiyor tabii. Tabii bu işin de bir çakallığı var. Diyelim ki eşiniz Türk vatandaşı ama siz Hollanda vatandaşlığına geçtiniz. Hollanda vatandaşlık kanununa göre kişi eşinin vatandaşlığına geçtiğinde Hollanda vatandaşlığı iptal edilmiyor.
Fakat eşin de çifte vatandaşlığı varsa bunun yapılması tavsiye edilmiyor. Çünkü eşin yalnızca Türk vatandaşlığı olması gerekiyor. Bir de 18 yaşına kadar Türkiye'de 5 sene yaşadığınızı kanıtlayabilirseniz Hollanda vatandaşlığı aldıktan sonra tekrar Türk vatandaşlığı alabiliyorsunuz. Ve son olarak ana babadan biri Türk, biri Hollandalı ise çocuk otomatik olarak çifte vatandaş olmuş oluyor. Kısacası doğrudan çifte vatandaşlık alamasanız da dolaylı yollardan bunun yolları var. Ancak son senelerde çifte vatandaşlığın tamamen kaldırılması mecliste tartışılıp duruyor. Özellikle göçmen karşıtı partiler buna destek veriyor. Hatta dün gördüğüm bir habere göre Almanya yeni nesiller için çifte vatandaşlığı tamamen kaldıracakmış. Hollanda vatandaşı olmak isteyen, çifte vatandaşlığı olan ya da vatandaşlık başvurusu yapmış olanların tecrübelerini merak ediyorum. Sizin başınıza gelen olumlu ya da olumsuz herhangi bir şey varsa yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Hollanda vatandaşlığı almanın yollarını başka bir videoda anlatacağım. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, Hollanda'da yaşayan videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.